Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle ünlü bir markaya ait çantanın yapılışını paylaşacağım. Yapılışı ilk baktığımızda çözemiyoruz ama aslında bildiğimiz bir model. Gayet kolay, kısa sürede yapabileceğiniz bir model. Baktığınızda gözünüzü korkutmasın. 3 parçadan oluşuyor. Ön duvar parçamız, arka duvar parçası ve kapağı beraber yapıyoruz. Ve yan şerit parçamız. Sık iğnelerden bir bütün halinde yapıp daha sonra sık iğne tekniğiyle sabitleme yapıyoruz. Ağız kısmına bir tane çıt çıt ilave ettim bu şekilde. Daha sonrasında askı için zincir kullanılmıştı. 2 kat halinde zincir ilave ettim. Zincir bir tane hazır zincir aldığınız, hazır böyle satılan çanta zinciri aldığınızda yeterli gelmiyor uzunluğu. Çok az daha ilave ettim. Bakın arada şu kadar ilave ettim diyebiliriz. Burada metre halinde satılan zincir alırsanız kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz ya da 2 adet almanız da yeterli olacaktır. Fazlalığını çıkartabilirsiniz arada. Sizlerle bu noktada ölçümü de paylaşmak istiyorum yapılışına geçmeden önce. Benim çantam 23 santim genişliğinde. Modeli incelediğimde de özelliklerine baktığımda da 23 santim uzunluğunda gözüküyordu. Ama orijinalini gördüm ve sanırım bir tık daha böyle uzun bir çanta. Daha da büyük yapabilirsiniz. Birebir aynı ölçülerde çalışmak isterseniz. Bu şekilde ölçtüğümde ise 15 santim ölçülerinde çantamı tamamlamış oldum. Bence gayet kullanışlı ve küçük bir çanta oldu. Ben bu tarz çantaları kullanmayı çok seviyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için Filars rafya ipliğini tercih ettim. İpimi saturdiobi.com'dan temin etmiştim. Açıklama kısmına sizin için linkini bırakıyor olacağım. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. 150 gram 250 metre uzunluğunda 4-5 milim tığ numarası için uygundur diye belirtilmiş 4 numara tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyor olacağız. Yumuşak yapıda bir iplik. Bakın ben bir parçasını ördüm, modeli çıkartabilmek adına. Yapı olarak gayet güzel. Kopma yapmıyor ve örmesi de kolay bir ip aslında. Ben bu anlamda çok sevdim. Dediğim gibi açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Modelle birebir aynı renk çalışmadım. Elimde olan bir ipi değerlendirmek istedim. Siz dilerseniz daha açık renkte ipler tercih edebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi modeli çıkartabilmek adına parçamın bir tanesi tamamladım. Ön parçamla başlangıç yaptım. 39 tane zincir çekiyoruz. 2 zincir dönüşümüzde 40 tane sık iğne üzerine modelimizi kurmaya başlıyoruz. Burada saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sıra boyunca giderek istediğim boyuta ulaştım. Hemen şöyle ölçümü paylaşmak istiyorum. 39 zincir kaç santim? 23 santim. Ve bu şekilde ölçtüğümüzde ise 15,5 santim ölçüsünde parçamızın bir tanesini tamamlamış olduk. Şimdi çantamızın arka duvar parçasını başlıyoruz. Arka duvar parçasını aynı boyutta ördükten sonra kapak için eksiltme yapacağız. 1-2 tane sağdan ve soldan aynı şekilde bir bütün halinde devam ediyor olacağız. Şimdi dediğim gibi ön parçamızı bu şekilde tamamlayıp geliyoruz. Beraber arka parçamızla başlangıç yapıyoruz. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim, döndürdüm ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Arka duvar parçamız ön parçamızda aynı olacağı için 39 tane zincir çekiyorum. 39 tane zincire ulaştıktan sonra zincirin arka tarafını döndürüyorum. 39. zinciri parmağımla tuttum ve 1-2 tane zincir çekerek dönüşümü sağladım. 39. zincir içerisinden bakın şu arkadaki görmüş olduğunuz dal içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirin yine arka dalındayım. Şu üstte görmüş olduğumuz dal. İpimi çekiyorum. Sık iğnemi yaptım. Bakın. Bu şekilde her zincir içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Son zincirime ulaşana kadar.
Sıra sonundaki son zincirimi içerisine tığımı geçirip bir tane sık iğnemi yaptım ve sıra sonunda saydığımızda zincir dahil buradaki 2 zincirimiz dahil 40 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Şimdi örgümün diğer tarafına dönüyorum. İkinci sıramızda modelimizi kurmaya başlıyoruz. Bir tane zincir çektim. Bakın burası zincir çektiğimiz boşluğumuz. Buraya herhangi bir batma işlemi yapmıyoruz. Bir tane boşluk atlıyorum, ikinci boşluk. Tekrardan göstermek istiyorum. Zincir çekerek başladığım noktaya herhangi bir işlem yapmıyorum. Devamında sayıyorum. Bir, ikinci boşluktan tığımı geçirdim ve ipimi tek seferde çekerek sık iğne. Daha sonrasında birinci boşluğuma döndüm. İpimi çektim, sık iğne. Bir, ikinci boşluğumdan tığımı geçirdim, sık iğne. Geriye döndüm birinci boşluğuma ve sık iğnemi yapıyorum. Başlangıç noktamız önemli. Bir, ikinci boşluktan tığımı geçirdim, sık iğne. Geriye döndüm ve sık iğne. Bir, ikinci boşluktan tığımı geçirdim, sık iğne. Geriye döndüm ve sık iğne. Bir, ikinci boşluktan tığımı geçirdim, sık iğne. Geriye dönüyorum birinci boşluğuma, sık iğne. Çapraz bir görüntü oluşturuyoruz. Bir, ikinci boşluktan tığımı geçirdim, bir tane sık iğne. Geriye birinci boşluğuma döndüm, ipimi çektim, sık iğnemi yaptım. Bir, ikinci boşluğumdan tığımı geçirdim, sık iğne. Geriye döndüm birinci boşluğuma ve sık iğnemi yapıyorum. Bir, ikinci boşluğuma geldim, bir tane sık iğne. Geriye döndüm, sık iğnemi yapıyorum. Bakın görüntümüz bu şekilde. Devam edelim. Bir, ikinci boşluğa geldim, bir tane sık iğne. Geriye döndüm. Bir, ikinci boşluğuma geldim ve geriye döndüm. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi sıra sonunda 2 tane boşluğum, hatta bir de zincirim var. 3 tane boşluğum var. Bir, ikinci boşluktan tığımı geçirdim, bir tane sık iğne. Geriye döndüm ve bir tane sık iğne yaptım ve sıra sonundaki son zincir içerisinden şöyle tığımı geçiriyorum. Birazcık açmamız gerekiyor. Daha sonrasında sık iğnemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Bakın sıra sonunda sık iğne ile bitiş yaptım ki dümdüz bir görüntü olsun kenar boşluğumuzda diye. Zincirin içerisine batma işlemi yapmayı unutmuyoruz. Mutlaka sıra sonunda bir tane sık iğnemizi yaparak bitiriyoruz. Başlangıçta da zincirle başlangıç yapmıştık. Şimdi örgümün diğer tarafına dönüyorum. Bir sıra model, bir sıra sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Şimdi ikinci sıramızda modelimizi kurduğumuz için bu sırada sık iğne yapıyoruz sadece. Bir tane zincir. Dibindeki boşluğa herhangi bir batma işlemi yapmıyorum. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim, bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim, bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim, bir tane sık iğne şeklinde devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Son boşluğuma bir tane sık iğne ve başlangıçtaki zincir içerisinden de tığımı geçirip bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada ilk parçamızda mutlaka ne kadar sık iğneye ulaştığımızı sayalım. 3. sıramızda. Ben sayarak modelimi kurmaya devam ettim. Çünkü sık iğne sayımız önemli. Başlangıçta 40 tane sık iğne üzerine modelimizi kurmuştuk. Yine bu sıramızda da 40 tane sık iğneye ulaşmamız gerekiyor. 40 tane sık iğneye ulaştıktan sonra sıramızı tamamlıyoruz ve örgümüzün diğer tarafına dönüyoruz. 4. sıramızda yine aynı şekilde modelimizi oluşturuyoruz. Bir tane zincir.
Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluk. Bakın, her zaman dibindeki boşluğa batma işlemi yapmadan başlıyoruz. Bir sonraki boşluk atlıyorum. İkinci boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne. Birinci boşluğuma döndüm. Bir tane sık iğne. İkinci boşluğuma geldim. Bir tane sık iğne. Geriye döndüm. Bir tane sık iğne. İkinci boşluğuma geldim. Sık iğne. Birinci boşluğuma döndüm. Sık iğne. İkinci boşluktan tığımı geçirdim. Sık iğne. Geriye döndüm. Sık iğne. İkinci boşluk ve birinci boşluğa dönüyorum. Sık iğne. Şeklinde devam ediyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldiğimde 2 zincir dahil 3 tane boşluğum var. Birinci boşluğa atladım. İkinci boşluktan tığımı geçiriyorum. Sık iğne. Birinci boşluğuma döndüm ve sık iğnemi yaptım. Sıra sondaki zincirimiz içerisinden tığımızı geçiriyoruz ve bir tane sık iğne yaparak 4. sıramızı tamamlıyoruz. Şöyle esnetme yaparak düzeltme yapıyoruz. Modelin yapısı gereği ve ipimizin yapısı gereği toparlama yapabiliyor. Mutlaka şöyle her sıra sonunda düzeltme yapabilirsiniz. Şimdi burada alttaki sıramızda, yani 3. sıramızda bir yanlışlık yapmış olsaydık, eksik sık iğnemiz olmuş olsaydı modelimiz sık iğne ile bitmeyecekti. O yüzden modelimiz hep aynı şekilde devam etmesi önemli. Bir üst sıraya geliyorum 5. sıramda. Modelimin üstündeki sıramda sadece sık iğne yapıyordum. Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne yaparak başladım ve devamında her boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Sıra sonunda 2 tane boşluğum var. Son boşluğumdan tığımı geçiriyorum ve bir tane sık iğne ve zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Sık iğnemi yapıyorum ve yine sıra sonunda 40 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Örgümün diğer tarafına dönüyorum. Bir tane zincir çektim. Dibindeki boşluğu atlıyorduk. Herhangi bir batma işlemi yapmadan bu sıramızda modelimizi kuracağız. O yüzden ikinci boşluğa geldim. Sık iğne, geriye birinci boşluğuma döndüm. Sık iğne. İkinci boşluğuma geldim. Sık iğne, geriye döndüm. Sık iğne. İkinci boşluğuma geldim. Bir tane sık iğne, geriye döndüm. Sık iğne. İkinci boşluğuma geldim. Bir tane sık iğne, geriye dönüyorum. Sık iğne. Modelimizi bu şekilde son boşluğumuza kadar devam ettiriyoruz ve sıra sonunda bir tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Model bundan ibaret. Başlangıçta sizlerle ölçü ve sayılarımı paylaştım. Şimdi buradaki parçamın uzunluğuna ulaşana kadar devam edip geliyorum. Şimdi 21 sıra boyunca gidip tamamladım. Ön ve arka parçamı eşit bir uzunluğa getirmiş oldum. Şimdi buradan itibaren sağda ve solda eksiltme yapıp kapağa devam ediyoruz. Çantamızın kapak kısmına devam ediyoruz. Şimdi burada ilmek kaydırma yapıyoruz. İlmeğimin olduğu boşluğa, dibindeki boşluğa herhangi bir işlem yapmıyorum. Bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek kaydırma. Yandaki boşluğa geldim. 2. Yandaki boşluğa geldim. 3 kez ilmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çektim. Bakın 3 kez ilmek kaydırma yaptığımızda baştaki zincirle beraber 4 tane sık iğne atlamış oluyoruz. Bir tane zincir çektim. Şimdi burada modelimizi yapıyoruz. İkinci boşluktan tığımı geçirdim. Sık iğne, geriye döndüm. Sık iğnemi yaptım. İkinci boşluğa geldim. Sık iğne. Birinci boşluğa döndüm. Sık iğne. İkinci boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Geriye döndüm. Bir tane sık iğne. Bu şekilde sıra sonunda 4 tane sık iğnem kalana kadar devam ediyorum. Şimdi sıra sonunda 4 tane boşluğum var.
Şimdi burada en son modelimi yaptıktan sonra hemen yandaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğne ile bitiş yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki hem başlangıçta hem de sıra sonunda sık iğne yapıyoruz. Arada kaç tane modelim kaldı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane modelimizi yapmış olduk. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. Bir tane zincir çekiyorum. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Buradan itibaren modelimize aynı şekilde devam ediyoruz. Bu sırada sık iğne yaptıktan sonra üzerine aynı şekilde modelimizi kurmaya devam edeceğiz. Ben buradaki eksiltmeyi göstermek istedim sizlere. Şimdi kapak için artık dönüşümüzü sağlamış oluyoruz. Yani buradan bakın yan parçamız da gelecek tabii ki. Önde ne kadar uzunlukta olsun istiyorsanız kapak parçanızı o kadar uzunlukta devam edip geliyoruz. Şimdi kapak için 17 sıra boyunca gittim. Benim için yeterli genişlikte oldu. Şu şekilde katlama yaptığımızda bakın bence yeterli oldu. Dilerseniz daha da uzun yapabilirsiniz. Şimdi sıra geldi yan parçamızı. Aslında yan, taban, diğer yan şeklinde bir bütün halinde tamamlıyor olacağız. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim, döndürdüm ve bir tane zincir çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çektim. Buradaki çekmiş olduğunuz zincir sayısı sizin çantanızın genişliğini belirliyor. Burada daha geniş yapmak isterseniz daha fazla zincir çekebilirsiniz. Ben burada 7 tane zincir çektim. Daha sonra 7. zinciri parmağımla tutuyorum. 1, 2 tane zincir çekerek dönüş sağlıyorum ve 7. zincir içerisinden tığımı geçirip bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki zincire geldim. Bir tane sık iğne ve yandaki zincire geldim. Bir tane sık iğne, yandaki zincire geldim. Sık iğne şeklinde devam ediyorum hemen. Ve sıra sonundaki son zincir içerisinden tığımı geçirdim ve sık iğnemi yaptım. Şimdi burada saydığımızda zincir dahil 8 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Dediğim gibi tamamıyla kendinizin ayarlamış olduğu bir genişlik burası. Daha geniş ya da daha da dar yapabilirsiniz. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. Bir tane zincir. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Şimdi son boşluğuma bir tane sık iğnemi yaptım. Saydığımda 2, 4, 6, 7 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Burada 2 zincir çekerek dönüş sağladığım noktada ikinci zincirden tığımı geçiriyorum. Ve son sık iğnemi zincir içerisinde yaparak 8 tane sık iğneye ulaşmış oldum sıra sonunda. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. Bir tane zincir. Dibindeki boşluğa herhangi bir batma işlemi yapmıyorum. Bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim ve bir tane sık iğne. Devam ediyorum her boşluğa bir tane sık iğne yapmaya. Son boşluğumuz bakın burası. Bir tane sık iğne yaptığımızda 7 tane sık iğne yapmış oluyoruz. O yüzden mutlaka dönüş sağladığımız zincir içerisinden tığımı geçirip sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Ve saydığımda 2, 4, 6, 8 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Örgümün diğer tarafına döndüm. Bir tane zincir. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Her sıranın sonunda 8 tane sık iğneye ulaşmamız gerekiyor. Bu şekilde bakın bu çantamızın duvar kısmı bizim ölçümüzü belirliyor. Şimdi bu tepeden başlangıç yaptım. Dediğim gibi bu kenarı tamamladıktan sonra taban ve diğer kenar şeklinde istediğimiz boyuta yani istediğimiz duvar uzunluğuna ulaşana kadar devam edip geliyorum. Şimdi parçamı tamamlayıp geldim. Sıra geldi birleştirme işlemine. Nasıl bir birleştirme yapıyoruz? Buraya iyice yerleştirmesini yapalım.
Şöyle örgümün ters kısmı ve iç kısmı şöyle yapacağız. İğneleme yapıyoruz ki kayma işlemi olmadan düz bir şekilde birleştirme yapalım. Öncelikle bu üstteki köşeden bir birleştirme yapalım. Şöyle tutturma işlemi yapalım. Devamında diğer köşeden şöyle bir alttan oldu. Evet. Şimdi buradan sık iğne yöntemiyle birleştirmeye başlıyoruz. İpimi elime aldım. Şöyle uzun birazcık bıraktım ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. İlmek belirleyicimizi buradakini çıkartabiliriz. En üstteki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi şöyle aldım. Ve bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Arkadaki boşluktan ipimi çektim. Sık iğne. Bir alttaki boşluğa geliyoruz. Bu şekilde tığınızı geçirebildiğiniz her boşluktan parçamızın hem arka tarafından hem de ön tarafından, şimdi sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde sık iğneler yaparak en son noktamıza kadar devam ediyoruz. Şimdi burada size bahsettiğim gibi köşeye kadar birleştirmeyi tamamladım. Bir tane zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Kestikten sonra aynı şekilde buradaki parçamızı yerleştirip birleştirme işlemi yapıyoruz. Bakın şu şekilde yerleştiriyorum. Buradaki köşeden başlayıp kaydırma yapmadan, burada önemli olan nokta, dilerseniz buradan da sabitleme yapın ki kaydırma yapmadan eşit bir şekilde ilerleyip geliyoruz. Şimdi buradaki parçamın da birleştirmesini tamamladım. Bakın bu şekilde üst noktaya kadar geldim. Burada ipimizi kesmeden artık sık iğneler yaparak devam ediyoruz. Çünkü kapak kısmında da üzerinde bir sıra boyunca sık iğne gidiyoruz. Buradan başlangıç yapıp dönerek yine aynı şekilde başlangıç noktamıza kadar geleceğiz. Şimdi şöyle döndürdüm. Buradaki ilk boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Bu tarafa doğru gittiğimizde tersten sık iğne yapmış oluyoruz. O yüzden hemen şöyle geriye aldım. Öncelikle çantamızın duvar kısmına sık iğne giderek devam edelim. İlk boşluktan tığımı geçirdim. Sık iğnemi yaptım. Ve sırasıyla her boşluğa bakın bir tane sık iğne yapıyorum. Köşeye kadar geldim. Şimdi burada diğer parçamıza aynı şekilde dönüş yapıyoruz. Buradaki son boşluğuma bir tane sık iğne yapmıştım. Buradaki ilk boşluğumdan tığımı geçirip bir tane sık iğnemi yaptım. Ve devam ediyorum. Her zincir içerisine bir tane sık iğne. Şimdi parçamızın kapak kısmına doğru devam ediyoruz. Bakın dönüşümü yaptım. Bir tane sık iğne, yandaki boşluğa geldim. 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi kapağa doğru dönüş yapalım. İlk boşluğuma geldim ve bir tane yapamadım şöyle.
Bakın her boşluğa tığımı geçirebildim. Her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi başlangıçta da bahsettiğim gibi bu şekilde başlangıç noktama kadar dönerek devam ediyorum. Size bahsettiğim gibi başlangıç noktama kadar sık iğneler yaparak tamamladım, geldim. En son ilmek kaydırma yaparak bakın başlangıç noktamda bir birleştirme yaptım. Şimdi şu ipimi de keseyim. Ağız kısmına bir tane çıt çıt dikerek sabitleme yapacağız. Elimde bu şekilde bir tane çıt çıtım vardı. Bunu dikerek sabitleyeceğim. Bakın buradaki noktadan, daha sonrasında askımızla sabitliyoruz. Bu çantanın kapak kısmında modelde metal bir tane aparat vardı. Onu da bulabilirsem daha sonra ilave etmeyi düşünüyorum. Ama şimdi çıt çıtı ve askının sabitlemesini yapalım. Şimdi burada bakın çıt çıtın etrafında her boşluğa 2 tane sık iğne yaparak bu şekilde dikilebilir hale getirdim. İpimi uzun kestim ve burada yine yün iğnesiyle aynı ipiyle sabitleme yaptığımızda bakın görsel olarak çok daha güzel gözüküyor. Diğer türlü dikiş iğnesiyle diktiğimizde çok güzel bir görüntü elde edemeyebiliyoruz. Şimdi ipimin ortasına tığımı yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Buradaki boşluktan tığınızı rahat geçirebilmeniz için küçük numara bir tığ tercih etmeniz gerekiyor. Boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Bakın buradaki ipimi de şöyle tuttum. Tek seferde çekip bir tane sık iğne. Aynı boşluğun içerisine döndüm. Sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. 1 aynı boşluğa döndüm. 2 tane sık iğnemi yaptım. Bu şekilde devam edelim. Şimdi son boşluğuma da 2 tane sık iğnemi yaptıktan sonra ilk boşluktan tığımı geçiriyorum. Yani ilk sık iğnenin tepesinden ipimi çekip ilmek kaydırma ve bir tane zincir çekiyorum. Bakın görüntümüz bu şekilde. İpimizi uzun kesiyoruz. Dikebilmek için. Hemen bir tanesini beraber sabitleyelim isterseniz. Şu kapak kısmını şunu yapalım. İpimizi, uygun iğnemizi geçiriyoruz. Şimdi çantamızın kapak kısmının tam ortasını buluyoruz. Tam ortasını bulduktan sonra dışarı çıkarmıyoruz iğnemizi. Sadece üstteki görmüş olduğunuz model içerisinden bakın. İğnemi geçiriyorum. Ve buraya sabitlemesini yapıyorum. Bakın. Şimdi çıt çıtın dikme işlemini ve askının da sabitleme işlemini tamamladım, geldim. Askıyı bu şekilde bir halka yardımıyla buraya sabitleme yaptım. Bakın içten dışarıya doğru sabitleme yaptım, içte dursun diye. Aynı şekilde diğer tarafında da tak çıkar halinde kullanışlı bir askı takmış olduk. Zinciri bir tane hazır zincir aldığınızda yeterli gelmiyor. Bir tık kısa oluyor. Bu şekilde 2 kat yapacaksanız ben bir tık daha böyle uzun olsun diye araya zincir ilave ettim. Metre halinde satılan zincirlerden de alabilirsiniz. Kendi istediğiniz uzunlukta bir ayarlama yaparak. Ne kadar ip kullandım? Bir yumağın tamamını kullandım. Sadece en son sık iğne giderek birleştirme yapmış olduğum nokta için ikinci yumağımın başlangıcını yaptım. O yüzden 2 yumak almanız yeterli olacak. Benimle birebir aynı ölçülerde çalışacaksınız. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.